Dünyada 7.000 kadar dil olmasına karşın 200'den az millet olması şaşırtıcı olabilir. Ancak bir millet, bir dil kavramı nispeten modern bir fikirdir ve her coğrafi bölgede çarpıcı bir dil çeşitliliği bulabiliriz. Örneğin Türkiye'nin resmi dili Türkçedir, ancak etnoloğa göre ülkede 19 yaşayan ve bir soyu tükenmiş yerli dil ile 22 yaşayan yabancı dil bulunmaktadır. Dünyada neden bu kadar çok dil olduğunu keşfetmek için neden bu iletişim sistemlerinin tümüne dil dendiğini anlamamız gerekiyor. Dili tanımlamaya yönelik en ünlü bilimsel girişimlerden biri Charles Sokrat tarafından yapıldı. 1960 tarihli makalesinde insan dillerine ait 13 tasarım özelliği önermiştir. Bu özelliklerden nedensizlik, sesler ve anlamları arasında doğuştan bir bağlantı olmamasına, üretkenlik ise sınırlı sayıda kelime ve kural kullanarak yeni cümleler oluşturma veya yeni fikirleri ifade etme yeteneğine karşılık gelir. Noam Chomsky üretkenliğin en önemli faktör olduğunu savunur. Çünkü evrensel dil bilgisi teorisine göre her dil, tüm insan dillerine özgü olan temel ilkeler üzerine kuruludur ve diller arasındaki tek fark bu ilkelerin nasıl parametrize edildiğidir. Etkileyiciliğine rağmen diller bu parametrelerin ötesinde farklılık gösterdiğinden teorinin katı versiyonu artık sorgulanmaktadır. Her dilin kökenini tam olarak tahmin edemesek de dilin zamanla değiştiğini veya evrildiğini biliyoruz ve bunun bazı örnekleri belgelenmiştir. Nikaragua'da sağır çocuklar 1970'lerin sonlarına kadar uygun okul eğitimi alamazken hükümetteki değişikliklerden sonra özel okullarda toplandılar. Başlangıçta çocuklar aile içerisinde geliştirdikleri ev işaretlerini kullandı. Ancak zamanla araştırmacılar Nikaragua işaret dilinin ortaya çıkışını ve evrimini gözlemlediler. İnanılmaz bir şekilde çocuklar arasında gelişen bu dil söz dizimi ve anlamda yeni katmanlar eklenerek karmaşıklık kazandı. Leonard Talmey'nin konuşma dilleri için yaptığı gibi Nikaragua işaret dili analizinde de olayları bileşenlerine ayırabiliriz. Nikaragua işaret dilinde ilk nesillerdeki çocuklar aşağıya yuvarlanma hareketini tek bir işaret ile ifade ederken sonraki nesiller aynı hareketi yuvarlanma ve aşağıya hareket olarak ikiye bölerek doğrusal bir sırayla ifade ediyordu. Tıpkı diğer dillerde olduğu gibi. Diller insanların fiziksel özellikleriyle evrensel olarak sınırlıdır. Bellek ve diğer bilişsel kapasitelerle de olduğu gibi. Ancak bu sınırlamalar içerisinde her dil farklı şekillerde evrildi. Peki diller neyi nasıl kodlayacak konusunda rastgele mi seçim yapar? Hockett'in önerdiği gibi dil büyük ölçüde nedensizdir ve bir elmanın neden Türkçe'de elma, İngilizce'de apple olarak adlandırıldığına dair net bir açıklama yoktur. Fakat bazı kelimeler ses simgeseldir ve bu kelimelerin anlamları seslerine benzemektedir. En basit örnek duyduğumuz sesleri doğrudan taklit eden hav hav ve pat gibi onomatopoetik kelimelerdir. Ancak ses simgesel kelimeler taklit ile sınırlı değildir. Bir diğer ünlü örnek Bubba-Kiki etkisidir. Yetişkinler bilmedikleri dillerdeki ses simgesel kelimelerin anlamlarını doğru bir şekilde tanımlayabilir. Çocuklar ise ses simgesel yeni kelimeleri daha kolay öğrenir. Hatta henüz konuşmayan bebekler bile ses simgesel bağlantılara duyarlıdır. Peki ses simgesel kelimeler bu kadar kolay anlaşılıyor ve öğreniliyorsa neden tüm kelimeler ses simgesel değil? Ana sebep bu durumda benzer kavramları ayırt etmemizin çok zor olacağıdır. Örneğin tüm kuşları ses simgesel isimlerle etiketlemeyi denesek, ördekler ve kazlar gibi kuşların hepsi gaga gibi benzer isimlere sahip olacaklardı. Kelimeleri öğrenmekte ve kullanmaktaki bu gibi büyük zorluklardan kaçınmak için her dil ses simgesellikten uzaklaşarak çağdaş ve nedensiz şeklini aldı. Diğer durumlarda ise dil bilimsel çeşitlilik, gereklilik veya kültürel önemiyle açıklanabilir. Örneğin İngilizce'de 11 temel renk terimi bulunurken Batı Yine-Gine'deki Dani gibi dillerde sadece 2 renk terimi bilinmektedir. Brezilya'da Pira gibi dillerin ise kesin bir sayı sistemi olmadığı bilinmektedir. Bazı dil topluluklarında renk ve sayı kelimeleri nasıl olmaz diye sorabilirsiniz. Sanayileşmiş bir toplumda mallarımızın çalınmadığından emin olmak adına miktarı belirtmek için sayılara ihtiyaç duyarsınız. Ancak tüm aile üyelerinizin etrafta olduğundan emin olmak için insanları mı sayarsınız, yoksa sadece kızınızın kayıp olduğunu mu fark edersiniz? Dil toplulukları kültür gerektirdikçe daha fazla ayrım yapar. Örneğin Türkçe'de aynı balık küçükken çinekop, büyüdüğünde lüfer ve en olgun haline geldiğinde genellikle kofana olarak adlandırılır. Benzer olgu Japonca gibi dillerde de gözlenmektedir. Bu detaylı ayrımın bu bölgelerde balığın kültürel önemini yansıttığı varsayılmaktadır. Toplumlar geliştikçe dillerin yenilikleri ifade etmek için sözlüklerini genişletmeleri gerekir. Bunun için her topluluk bir takım stratejilerle yeni kelimeler icat eder. Diller kültürümüzü, değerlerimizi ve kimliğimizi yansıtır. Bu çeşitlilikler insan bilişinin derinliğini ve farklılıklarımızı anlamamıza yardımcı olur. Umarız bu video dünyadaki dillerin çeşitliliğini ve zenginliğini takdir etmenize yardımcı olmuştur.